Modeleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli, kabarcıklı, küçük kabarcıklı bir örgü modelin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 3 ilmek ve katları olacak şekilde ilmek hesaplamamızı yapıyoruz. Başlangıcıyla sonunun da aynı şekilde bitmesi için modelimize bir de artı 2 ilmek ilavesi yapıyorum. Buna ek ilave olarak da kenar ilmekleri ilave ederek örgünüzün ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. 3 bölümlük bir kısmını göstereceğim ben size modelimizin. 3 kere 3 9. Bu ilmeğe bir de tamamlayıcı ilmek olarak 2 ilmek ilave ediyorum. 11. Kenar ilmekleri de ilave ettim. 13 ilmek attım şişime. Örgümün ön yüzündeyim ve modelimin yapımına başlıyorum. Sırada kenar ilmeğimi alıyorum. İpliğimi arkadan öne çevirdim ve 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipliğimi arkaya çevirdim. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak bir ilmekten 2 ilmek çıkaracağım. Önce sol şişimdeki ilmeğimin ön biritinden bir ilmek örüyorum, düz örüyorum. Soldaki ilmeğimi bırakmadan bu sefer arkadaki biritten araya geçirdim şişimi ve tekrar bir düz örüyorum. Yani bir ilmekten 2 düz ilmek çıkartmış oldum. Sol şişimdeki ilmeğimi bıraktım. İpliğimi arkadan öne aldım. 2 ters, arkaya çevirdim ve bir sonraki ilmeğimden düz olarak önce öndeki bir ipten sonra arkasındaki bir ipten de bir ilmek alarak bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. 2 ters, arkaya çevirdim. 1, arayı geçirip bir de arkasındaki ilmeği kullanıyorum. 2 ters, ipliğimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı, ön yüzdeki ilk sıramı tamamladım. Modelimiz 4 sırada bir tekrar eden bir model. Arka yüzdeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arkayı çevirdim. Şimdi ön yüzde ters örmüş olduğum ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum. 2 düz örüyorum. Tekrar ipliğimi arka önüne aldım. Bir ilmekten 2 ilmek çıkartmış olduğum ilmeklerimi de arka yüzde ikisini birlikte toplayıp bir ters örüyorum. Arkayı çevirdim. Öncelikle 2 düz. Tekrar arkadan öne aldım. Bu sefer bir ilmekten 2 ilmek yapmış olduğum 2 ilmeğimi de birlikte alıp bir ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzdeki ikinci sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldim. Üçüncü sıradayım ve de ön yüzdeyim. Bakın minik kabarcıklarım oluşmaya başladı. Ön yüzdeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüze döndüm. Dördüncü sıram. Şimdi arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Modelim oluştu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi küçük kabarcıklı böyle bir örgü modeli. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Özellikle bebek ve çocuk giysilerine yakışan güzel bir örgü modeli. Şimdi ilk baştan itibaren aynı işlemleri tekrar ederek modelimize devam ediyoruz. Başlangıcında tekrar göstermek istiyorum modelimin tekrar kurulum ilk sırasını. İlk sırada kenar ilmeğimi almıştım. İpliğimi arka önüne aldım ve 2 ters örmüştüm. 1 2. Tekrar ipliğimi arkaya çevirdim. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak bir ilmekten 2 ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım. 2 ters. 1 2 düz. Bu şekilde tekrar modelin ilk sırasını göstermiş oldum. Yapacağınız bütün işlem basamaklarınız bunlar. Güzel bir örgü modeli, minik kabarcıklardan meydana gelen güzel bir modelin yapımını gösterip paylaştım bugün sizlere. Arkadaşlar, çekmiş olduğum videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.